Sıkıntılı anında, ruhsal yönden bunalıma girdiğin anda, vücudundaki cismaniliği hissetme. Kendi merkezinde kalarak batınına ulaşmaya çalış. Bedeni ve fiziksel olanı terk et. Bu kayıtla kendi merkezinizi keşfedeceksiniz. Bunu nasıl başaracağımızı anlatmaya çalışacağım. İlk önce beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Merkezini keşfedip batınına, perdenin gerisine doğru gittiğinde soyutlanırsın. Böyle sıkıntılı, ruhsal yönden bunalımlı anınızda avuç içlerin bedenine kesinlikle değmesin. Elini dizlerinin üzerine koy ve avuç içini yukarıya doğru, gökyüzüne doğru çevirdiğinde vücudundan soyutlanmaya başlarsın. Vücudundan soyutlanmaya başladığın anda kendi cismini hissetmeyeceğin için cismani yönden gelen duyuların verisi de yavaş yavaş silinmeye başlayacaktır. Cismani veriler yavaş yavaş silinmeye başladıkça bu sefer ruhun letafetiyle baş başa kalman kolaylaşacaktır. Duyuların fiilin kula ait olduğuna tanıklık eder. İnsan fiilde kendi seçiminin olduğunu görmekle, kendi deneyiminde duyuları vasıtasıyla bunu bilir. Ruhun canlılığı özünden kaynaklanan bir canlılıktır. Bu nedenle her ruh sahibi kendi ruhuyla da diridir. Nefiste ikilik, ruhta teklik vardır. Sen ruhunu hissederek, ruhuna göre hareket ettiğin anda zaten miracın başlar. Miracında tabiatın unsurlarından arınıp, heba ve arzularından çıkıp, nefsi kül mertebesine, oradan da aklı külle ulaşırsın. Ruhsal menzil, nefislere koyulan engellerle hissedilir hale gelir. Cisimsel menzil ise duyulur alemden hissedilir. Sıkıntılar, sorunlar ve duysal ağrılar cismanidir. Duyuların verileri bedende cismani olarak etki yapar. Duyuların verisi nefse hitap eder. Bu nedenle kendini duyuların verisinden ve cismani özelliklerin fiziksel etkisinden soyutlandırdığın anda açılımı sağlayabilirsin. Alemdeki tüm varlıkların esma tonlamaları farklıdır. Her insanda da tonlamalar aynı değil, farklıdır. İlahi genişlik gereği hiçbir yaratımda tekrar yoktur. İnsan kendisine tecelli ettiğinde, yöneldiğinde, Hakk'ın aynasında kendisinden ve kendi makamından başkasını göremez. İnsan var olanlardan biridir ve varoluş Hakk'ın nurunda karanlıktır. Bu durumda insan ancak kendi karanlığını görebilir. Çünkü bir şeyin yüzü onun zatı ve hakikati demektir. Allah şöyle buyurur: Rabbiniz rahmet ve merhameti kendisine ilke edinmiştir. Bir sorunla karşılaştığında bedenini hissetme. Her seferinde bedenin ötesinde batınını hissetmek için kendi içine yönelmen sana bir şeyler kazandıracaktır. Düşünsel yapı olarak devamlı bu hal üzere olduğunda sende bu durum yani batini olanda hep hazır ve nazır olma hali hasıl olacaktır. İşte o zaman nefsani boyutun duyularından kurtulup nefsi külden, levh-i mahfuzdan geçip aklı kül içerisinde kolektif şuurda düzenli hareket etme eyleminde bulunursun. Eğer ki bu şekilde hareket eylemini kendinde bir yapı olarak oluşturursan, zahiri olarak görünen birçok problemin aslında problem olmadığını, onların nefsin yapısındaki ikilik karşılaştırmalarının birbiriyle olan savaşında lüzum olarak gördüğün ihtiyacın kazanılması için bir mücadele olduğunu da net bir şekilde görürsün. Halbuki ruhun böyle bir mücadelesi yoktur. Bilincin ötesinde de böyle bir mücadele yoktur. Hükümler cismaniyetle farklılaşır. Böylece her hükme herkes farklı tepki geliştirir. Aslında Rabbinin ilminde vahidiyet ve ahadiyet mertebelerinde her şey tektir, tekildir. Çokluk ve çoğalma mertebesi olan bu görünür zahir alemde suretlenme ve çoğalma oluşur. Nasıl ki bu dünyada hırs var, kibir var, ego var, hepsi burada. Çokluk ve çoğalma mertebesinde olan bu görünür zahir alemde var. Burada bunlar olmazsa olmaz gibi görünür ama
içsel alemine, batini alemine doğru gittiğinde her şey tekilleşmeye başlar. Her şey tektir. Vahidiyetlerin birleşimi, ehadiyete yükseliş, insanın beşerlikten insanlığa, insanlıktan da Hazreti insanlık makamında hazır ve nazır oluşu. Bu hal üzere bu şekilde yükselişin neticesine vardığında latif olanın gücünü hissedersin. Unutma ki düşünce eylemden güçlüdür, fikir fiiliyattan güçlüdür. Latifliğin oluşturduğu hissiyattan aldığın lezzetle zahirdeki bu görünür alemdeki her şey lezzet vermeye başlar. Çünkü hakikatini mana olarak idrak etmeye başlarsın. Bilirsin ki sıkıntıların ve sorunların burada bittiğini ve burada kaldığını, intikalin sadece ecir olarak senin bunlara verdiğin tepkiler, oluşturduğun duygu durumları, velhasılı cismani alemdeki yansımaların ahire gittiğini anlarsın. Hazırla kendini. Kendi merkezine ulaşmanı etkileyen tüm olumsuz duyu verilerini terk et. Sonra terk etmek için kullandığın kalıplarını ve neden terk etmek istediğini de terk et. Bütün beklenti ve taleplerini terk edip, sonra terk ettiğini sana hatırlatan her şeyi terk edip, bu düşünceler içerisinde hakikati algılamaya başladığında çok farklı durumların geliştiğini gayet iyi anlayacaksın. Onun için nefsindeki cisimlenmiş olan şeyleri, oluşturduğun putlarını terk et. Sonra terk ettiğini de terk et. Ama bu terklerin içerisinde istesen de bir şeyi terk edemiyorsun. Kolektif bilinç içerisinde birlik şuuru. Topluluğun olduğu mekan. Sisteme yaptığın katkı. Burada cemaatle kolektif yapılan işlerin gücünün tesiri çok güçlüdür. Çünkü o kadar çok topluluk bir vahidiyet ve ahadiyeti burada oluşturur. Orada müstakil yaşar. Orada cemaate, cemiyete gerek kalmaz. Çünkü cemaat ve cemiyet nefistir, nefsanidir. Kendi cemaat ve cemiyetini kendi merkezinde kalarak, kendi bünyende oluştur ki içsel alemindeki ferdiyetçiliğini muhafaza edebilesin. Kelimeler harflerden, harfler havadan. Hava ise Rahman'ın nefesinden meydana gelir. İsimler vasıtasıyla etkiler var olanlarda ortaya çıkar. Sonra bu kelimeler vasıtasıyla insan, Rahman'dan kendisine söz konusu kelimelerle canlanmasını istediği şeye, hayat verecek şeyi vermesini sağlar. Böylece iş sürekli döngüsel bir şekilde devam eder. Ne demek istiyorsan, neyi oldurmak, neyi hayatına katmak istiyorsan onu düşünsel sesin veya kelamınla seslendir. Bu dikkat seni devamlı kendi merkezinde kalmanı sağlayacak. Oluşturduğun alemin değişimine katkı sağlayacaktır. Canlar, hiçbir yerde bulamayacağınız bu içeriği faydalı bulduysanız, YouTube havuzunda kaybolmadan daha fazla kitleye ulaşması ve daha fazla canın bundan istifade etmesi için beğenip, yorum yapıp paylaşarak katkı sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu.